Masa başında saatlerce çalışmak, açık havada yapılacak bir yürüyüşün gözümüzde büyümesi, ekran başında fark etmeden saatlerce takılı kalmak, hatta spor yapmak yerine spor videoları izlemek. Bunlar size tanıdık geliyorsa bir an önce önlem almaya başlayın. Hareketsiz yaşam tarzı günümüzde pek çok hastalığa kapı aralıyor ve hatta erken ölüm riskini artırıyor. Dünyada 1,4 milyardan fazla yetişkin sadece yeterince egzersiz yapmadığı için ölümcül hastalık riskinde ise artışla karşı karşıya kalıyor. Tütün ve alkol tüketimi, aşırı yeme, hareketsizlik gibi sağlık riski oluşturan davranışlar arasında en sık görülenlerin fazla kilo ve hareketsizlik olduğu dikkat çekiyor. 15 yaş ve üzerindeki nüfusun yaklaşık %31'inde fiziksel aktivite yetersiz ve bu her yıl yaklaşık 3,2 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Hareketsiz yaşam tarzı olan bireylerin erken ölüm riski %22 ila 49 daha yüksek oluyor. Bunlar ciddiye alınması gereken veriler. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Şule Arslan, hareketsiz yaşamın yol açtığı 6 hastalığı anlatırken şu önemli uyarılarda bulundu. Hareketsiz bir yaşam tarzı insan vücudunu farklı mekanizmalar yoluyla etkiliyor. Hareketsizlik insan vücudunda istenmeyen olumsuz etkilere neden oluyor. Tüm nedenlere bağlı ölüm riski yükseliyor. Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerde kanser ve metabolik hastalık riskini yani diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi gibi artırıyor. Kas iskelet sistemi hastalıkları yani eklem ağrısı, kemik erimesi gibi depresyon ve bilişsel yetersizlik bunlara örnek olarak veriliyor. Uzun süreli hareketsiz yaşam, uykusuzluk ve uyku bozuklukları gelişmesiyle de ilişkili oluyor. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de hareketsiz yaşamın yol açtığı 6 hastalığa gelelim. 1. Diyabet. İnsülin direnci ve diyabet hareketsiz yaşamın hızla yaygın hale getirdiği iki önemli sorun. Araştırmalar tip 2 diyabet riskinin hareketsiz kişilerde %112 daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Günde 1500 adımdan az yürüyen, uzun süre oturan ve kalori tüketimine dikkat etmeyen bireylerde insülin direnci daha sık görülüyor. 2. Hipertansiyon ve kan yağlarında bozukluklar. Türkiye'de de ölümlerin en büyük nedenlerinin başında kalp ve dolaşım hastalıkları yani iskemik kalp hastalığı ve inmeler ve kanser geliyor. Hareketsizlik, kan basıncı değişikliklerine neden olduğu gibi kolesterol ve insülin duyarlılığında değişime de yol açıyor. Bu hastalıklardan korunmanın birinci adımı ise sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam sürmek. 2. Obezite. Hareketsiz geçirilen sürenin %10 artmasıyla bel çevresi ölçümlerinde 3,1 cm artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Yürüme veya ayakta durma gibi basit aktivitelerde bile enerji harcanıyor. Bu tip düşük düzeyde ve enerji harcaması egzersiz dışı aktivite termogenezi olarak adlandırılıyor. Bu tip enerji tüketimini bile kilo almaya karşı savaşmaya yardımcı olabiliyor. Oturma veya yatma gibi düşük enerjili aktivitelerin süresinin artması egzersiz dışı aktiviteyle yakılan kalorileri sınırlandırıyor. Araştırmalar obez kişilerin ortalama bir bireye kıyasla günde 2 saat daha fazla oturduğunu gösteriyor. Kan ve iskelet sistemi hastalıkları. Hareketsiz yaşam kemik erimesi, eklem ağrıları ve duruş bozukluğuna neden oluyor. Hareket etmemek kemik mineral yoğunluğunu da azaltıyor. 50 yaş üzeri kadınlarda hareketsiz geçirilen zaman yerine en az 30 dakika hafif fiziksel aktivite yapmak kırık riskini %12 azaltıyor. Günlük 10 saat ve üzerinde hareketsiz zaman geçirenlerde diz ve eklem ağrısı oluşuyor. Uzun süreli oturarak çalışan kişilerde ise duruş bozuklukları, sırt ve boyun ağrısı gelişiyor. 5. Kanser. Hareketsiz geçirilen zaman genel kanser riskini %20 artırıyor. Uzun süreli oturmanın kolorektal, rahim, yumurtalık ve prostat kanseri riskini artırdığı, özellikle kadınlarda kansere bağlı ölümleri artırdığı biliniyor. Başka bir araştırmada ise artan toplam oturma süresiyle kolon ve rahim kanseri arasında doğrudan bağlantı olduğu gösterildi. 6. Kırılganlık. Kırılganlık yani zayıflık, vücudun hastalıklara karşı daha kırılgan hale gelmesi durumu olarak tanımlanıyor. Kırılganlığa yol açan çoklu faktörlerin arasında hareketsizlik ilk sırada geliyor.
Kırılganlık kişilerin hastalık ve yaralanmalarda iyileşme toparlanma yetisini azaltıyor. Kırılgan yaşlıların hastaneye yatış oranları da artıyor. Günlük yaşamlarında daha uzun süre oturan bireylerin ileri yaşlarda daha kırılgan olma olasılıkları artıyor. Günlük oturma süresinin kısalmasıyla kırılganlık gelişme riski de azalıyor. Uzun süreli oturmanın sağlık için son derece zararlı olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Şule Arslan şu önemli tavsiyelerde bulundu. Masa başında çalışan kişiler 20 ila 30 dakika gibi düzenli kısa aralıklarla ayağa kalkmalı ve yürümelidir. Mesai arkadaşlarıyla bazı görüşmeleri ayakta yapmayı veya ofis içinde evrak alışverişi için kısa süreli yürümeyi alışkanlık haline getirebilirler. Uykusuzluk ve düzensiz beslenme insanları hareketsizliğe iten başlıca nedenlerden sayılıyor. Hareket, sağlıklı beslenme ve kaliteli uyku insan hayatının olmazsa olmazlarındandır. Yaşam kalitesini ve yaşam süresini daha uzun kılmak için bu üç kurala uymak son derece önemlidir. Bu yüzden hareketi hayatımızda bir davranış alışkanlığı haline getirebilirsek sağlığımızı da korumuş oluruz.